Arkadaşlar bu balık sırtı kalemlikte kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü 3 santime 13 santim. Şimdi önce bunu bantlamasını, sonra katlamasını göstereceğim. Bantlamak için şeffaf koli bandımı açıyorum. Ve kullanacağım bölümünü bantın üstüne yapıştırıyorum ve kesiyorum. Şimdi bu kenarlardaki fazlalıkları içeriye doğru katlıyorum. Bantlama şeklim bu. Şimdi katlamayı gösteriyorum. Önce boylamasını ikiye katlıyorum. Burada ben arkadaşlar tek kanat kağıt kullanıyorum. Şöyle ince uzun bir şeritim oldu. Bunu şu şekilde ortadan ikiye katlıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve katladığım bu iki yanı birleştiriyorum. Katlama şeklim bu arkadaşlar. Kağıtlarımı bu şekilde hazırladım ve tabanı yaparak işe başlıyorum. 2 tane yazılı kağıt aldım ve şu şekilde birbirini geçirdim. Bir tane beyaz aldım. Şöyle yukarıya doğru çıktım. Evet. Tekrar bir yazılı alıyorum. Onu şöyle geçiriyorum. Köşe yapacağım. Buraya. Bir tane daha yazılı alıyorum. Şöyle yukarıya doğru. Bunun dikiş sadece arkadaşlar tabanında ve tavanın bir üstünü de olacak. Onun dışındaki yerlerde dikişsiz olarak bir gövde yapacağız. Hiç dikiş yapmayacağız. Şu şekilde giriyorum. Bakın buraya ben bir köşe yapıyorum. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Evet. Bakın buraya ben bir kare yaptım. Şimdi buradan şöyle şu ara açık dışarıya çıkacağım. Bunu beyazla yapıyorum. Ve buraya arkadaşlar ben bir tane daha kare yapacağım. Şu karenin aynısını yapacağım. Bakın. Böyle aşağıya doğru iniyorum. Şöyle. Buradan da şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi buradan tekrar şu ara açık. Buradan dışarıya çıkıyorum. Şöyle dışarıya çıkıyorum. Bakın arkadaşlar buradan başladım. Geldim şuraya bir kare yaptım. Buraya bir kare yaptım. Buraya bir kare daha yapacağım. Geleceğim şurada birleştirme yapacağım. Tamamladım. Şimdi şöyle oldu. Şimdi şu kısmı birleştirmem gerekiyor. Onun için ne yapıyorum? Şu son taktığımın katını açıyorum. Şu şekilde açtım. İkisini yakalıyorum ve tam şunun ortasından içeriye geçiriyorum. Bu şekilde.
çekiyorum. Birini bu tarafa yatırıyorum. Diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı arkadaşlar şuraya yerleştiriyorum. Bu tarafa yatırdığımı da buraya yerleştiriyorum. Şuraya. Ve gördüğünüz gibi kalemliğimin tabanı olmuş oldu. Şimdi bir de bunun içine şuraya bir kare yapacağız. Onu da düz beyazdan yapacağım. Şöyle 2 tane beyaz alıyorum. Birini alttan, birini üstten geçiriyorum. Bu şekilde. Sonra bir tane daha beyaz alıyorum. Onu da şöyle yukarıdan aşağıya doğru indiriyorum. Evet. Bu şekilde indirdim. Şimdi arkadaşlar bir tane daha kağıt alıyorum. Onu da bakın şu ara açık. Şuradan şunun içine sokuyorum. Bakın şuraya. Şuradan giriyorum birini. Diğerini de buradan giriyorum. Şuradan. Şöyle çekiyorum. Bakın tam şuraya gelecek bu. Şimdi şu görüyor musunuz? Şimdi şunun katını açıyorum. Şu son taktığımın. Şöyle. İkisini yakalıyorum. Rahat girmesi için kırıyorum ve bakın şunun içine tam ortaya. Bakın şuradan tam şunun içine ortaya giriyorum. Şuradan. Çekiyorum. Burası birazcık şöyle buruşuk falan olur gibi ama sonra düzelir. Bakın girdirdim. Gördünüz mü? Şimdi bunu birini bu tarafa yatırıyorum. Diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı arkadaşlar şuraya koyuyorum. Bunlar hep birbirinin aynısı şeyler ama modelleri fark ediyor. İkinciyi de buraya koyuyorum. Ve bu da şöyle tabanımız oluyor. Bunun dışında arkadaşlar bir de burada ben hem yazılı hem düz beyaz kullanacağım için ilk sırayı, dikeceğimiz sırayı beyazdan yapacağım. Zigzag yapıyoruz arkadaşlar. Sadece zigzag yapıyoruz. İlk sırayı ben beyaz yapacağım. Sonra ikinci sıradan itibaren bir beyaz bir yazılı olarak gideceğim. Ama onlarda dikiş olmayacak. Direkt tabanın üstüne işlem yapacağız. Bakın şuradan bir tane daha şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Ve buraya arkadaşlar şunun etrafını kapatacak büyüklükte böyle zikzaklar yapacağız. Bu şekilde zikzaklar yapacağız. Bakın arkadaşlar zikzakımı yaptım. Bitti. Şimdi bunu şöyle çember haline getirmem lazım. Bunu da çember haline getirebilmek için ne yapıyorum? Şu son taktığımın katını açıyorum. İkisini yakalıyorum. Rahat girmesi için şöyle kırıyorum ve şuradan içeriye geçiriyorum. Şuradan. Bu şekilde. Çekiyorum. Birini bu tarafa yatırıyorum. Diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı şuraya. Kenar birleştirme arkadaşlar bunlar. Buraya yatırdığımı da şunun içine, şu araya şekilde koyuyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde tabanın göbek kısmı ve üstten ilk şerit. Artık dikişe geçiyoruz. Şu araları önce kapatmam gerekiyor. Şunu şuna dikeceğim. Ne yapıyorum? İğnemi şuradan geçirdim. İpin arasından geçip şu düğümü ters yönden girerek içeriye saklıyorum. Şu şekilde sakladım. Şimdi arkadaşlar şöyle şu araları önce kapatmam gerekecek. Şu araları
Şöyle kapatacağım. Bu arayı kapattım. Şunu buraya tutturacağım. Bunun sadece arkadaşlar şöyle tabanını ve bunun bir üst katmanını dikeceğim. Onun dışında dikiş yok. Balık sırtını örerek devam edeceğiz. Bakın buraya geçtim. Buraya giriyorum. Şu ara açık. Bu arayı dikiyoruz. Buradan bu tarafa geçip şuraya giriyorum. Bakın arkadaşlar. Şuraya giriyorum. Şu ara açık. Bu arayı da kapatıyorum. Mutlaka. Bu taban. Şuraya giriyorum. Şöyle. Ve buradan böyle bu tarafa geçiyorum. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunu diktim, tabanı. Şöyle burası komple dikildi. Şimdi ipimi buraya çıkartıyorum ve bunu dikmeye başlıyorum. Döne döne dikiyoruz. Herhangi bir kırma işlemi yapmayacağız. Bakın arkadaşlar, şu ilk sırayı şu şekilde bir sağlamca tutturalım. Burayı döne döne dikeceğim. Şöyle. Buraya giriyorum. Buraya geçiyorum. Tekrar buraya girdim. Bakın arkadaşlar, şöyle dönüyorum.